Allah Resulü'nün huzuruna geliyor, Buhari naklediyor, ravi hadis, sahabinin zahidi Abdullah İbni Amr İbni'l As. Ya Resulallah, cihad etmek istiyorum. Ahayyun validak. Annem baban hayatta mı? Kim bilir onun annesini babasını nasıl biliyordu Allah Resulü? Naam. Fefihima fecahid buyurdu. Dön cihadını onlar için kullan. Yani bakıma görme ihtimal muhtaç idiler. İlahi kelimetullah için cihada gidiliyordu. Harp yapılacaktı. Ölünecek ve öldürülecekti. Allah'ın yüce adı bayraklaşacaktı. Ve bunun üzerine vazife yoktu. Bu öyle bir vazifeydi ki Allah Resulü bir gün Ebu Hüreyre'ye şöyle diyecekti. Ona denk bir vazife yoktur ve yapamazsınız. Kendisiyle ölçülecek bir vazifenin olmadığı cihada giderken Allah Resulü arkada bıraktığı muhtaç anne ve babanın hicranlı durumunu nazarı itibara alarak buyuruyor ki فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. Dön, eğer bir cihat yapacaksan annene babana karşı cihadı yap diyor. Burada bir hususiyet olsa gerek. Buhari bu hususiyete parmak basmıyor. Abdullah bin Amr bin As gibi hassas bir insan da parmak basmıyor. Başka bir yerde bu hadisi izahla alakalı parmak basıldığında hatırlamıyorum. Ama bana öyle geliyor ki başkalarına demeyip böyle bir zata demesinde Allah Resulü'nün burada o zata ait bir hususiyet var ki parmak basıyor, hassasiyetle o işin üzerinde duruyor. Ve yine Ebu Davud'un süneninde yine ravi hadis Abdullah ibn Amr, birisi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. O devirde böyle gelen çoktu. Gelen geliyor, herkes elini sıkıyor ve biat ediyor. Ama biat edenler ya cihad edeceklerdi veya yurtlarını, yuvalarını terk edip hicret darı olan Medine'ye hicret edeceklerdi. Allah Resulü'nün huzuruna koştu, elini sıktı fakat sıkarken çok basiretli bir insandı, şöyle dedi. Ci'tuke liubayi'ke feterektu valideyye yebkiyan. Sana biat etmek için koşarak geldim ama anam babam hicran ve hasretle ağlıyorlardı. Allah Resulü elini çekti ve şöyle dedi. İrci' ileyhima feadhikuma kema abkaytuhuma. Dön onlara, ağlattığın gibi güldür onları dedi. Dön annene babana. Huzur evinden al. Huzur evi boş tesellilerine kapılma. Evlat sevgisi isterler. Torun sevgisiyle boşalmak isterler. Sıcak yuva isterler. Bağrını aç onlara. Açtıkları gibi bağırlarını sana. Ağlattığın gibi güldür onları. Yoksa ağlatırlar öbür alemde. Öyle ağlatırlar ki kimse dindiremez onu. İrci' ileyhime. Kendi kendime konuşuyorsam bir sürü kötü sözü de arkasına takın, yüzüme çarpın. Kabilt derim. İrci' ileyhime feadhikuma kama abkaytuhuma. Dön güldür onları. Ağlattığın gibi, hicrana sevk ettiğin gibi diyor. Kaç defa gelmişlerdir, kaçı cihada, hicrete izin istemişlerdir. Anne ve babalarının hususi durumu, bakıma görme ihtiyaçları, yalnızlıkları ve hasretleri, yaşlılıkları, bakım ve görümleri, bunları nazara alarak ahayyun validak veya validaka hayyun, annem baban hayatta mı, hayyan veya hayyan demek suretiyle demiş. Sonra da şöyle buyurmuşlardır. İlzem ricleha fesemmel cennet. Ayaklarının dibine başını koy, işte cennet oradadır. Veya başka bir rivayette bir başkasına şöyle demiştir. Fe innel cennete inde arculiha. Bir başkasına şöyle demiştir. Fe innel cennete tahte ricleyha. Bir başkasına şöyle demiştir. El cennetu tahte akdamil ummahat. Dön annenin babanın ayaklarının dibine başını koy. Bir eşik gibi.
Tıpkı bir eşik gibi. İşte cennet orasıdır. Cennet ayaklarının dibindedir. Cennet ayaklarının yanındadır. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Değerli kardeşlerim, bu mevzuda şeref sudur olan hadislerin bütününü size aktaracak, arz edecek durumda değilim. Ona gücüm yetmez. Ancak bir kısmıyla çok önemli, günümüzde hayati bir meseleye müminler tarafından dahi ihmale uğramış ve çağınızın mimarı tarafından iç heyecanıyla tehallük denebilecek seviyede hassasiyetle üzerinde durulan bir yaraya bir kere parmak basayım dedim ve bunu gönül yamaçlarında seyahata tercih ettim ben, etmeye çalıştım. Hocalarımız size çent defa anlatmışlardır. Rızkınızda bin ve bereket arıyorsanız, bakamıyorum, edemiyorum, göremiyorum, gücüm yetmiyor. Yine o söz sultanının dediği gibi, sadece söz sultanı değil, kalp sultanı, ruh sultanı, mana aleminin efendisi dediği gibi, belki senin evinin direği, sebebi bereket ve rızkının artmasına vesile onlardır. Bazen o muhtaçlar senin evinde bulunmak suretiyle Allah belaları defürref eder, rızkın kesilmesine meydan vermez ve onlar aynı zamanda vesile-i rızık yapar diyor ve şu peygamber sözüyle meseleye ayrı bir derinlik kazandırıyor. لَوْلَ الشُّيُوخُ الرُّكَّعُ. Bu biraz Galati meşhur olarak rivayet edilen hadis-i şerif. وَالصِّبْيَةِ الرُّدَّعُ وَالْبَهَائِمُ الرُّتَّعُ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْبَلَاءُ صَبَّ. Eğer içinizde iki büklüm, rükuda gibi yaşayan yaşlılarınız olmasaydı, eğer süt emen masum çocuklar olmasaydı, eğer iki büklüm ot otlayan hayvanlar olmasaydı, dolu gibi başınıza belalar yağardı diyor.